Yahudilikte kadınlar başını örtüyor, Hristiyanlıkta örtüyor, İslam'da örtüyor. Üç büyük din aynı coğrafyadan çıktı ve üçü de aynı şeyi söyledi. Ama işin ilginç yanı şu, başörtüsü aslında bu dinlerden çok daha eski. Nereden mi biliyoruz? Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Şu an yaklaşık 6000 yıl öncesindeyiz. Yer Mezopotamya. Dicle ile Fırat'ın arası. İnsanlığın ilk büyük şehirleri burada kuruldu. Sümerler, Akadlar, Asurlular ve bu topraklarda kazı yapan arkeologlar ilginç bir şey buldu. Başörtüsü. Ama bu başörtüsü bugün bildiğimiz gibi değil. Bakın ne farklı. O zamanlar herkes örtünmüyordu. Sadece soylu kadınlar, bir de tapınak rahibeleri başını örtebiliyordu. Halktan biri örtmeye kalkarsa hoş karşılanmazdı. Çünkü başörtüsü ben üst sınıfım, ben ayrıcalıklıyım demenin bir yoluydu. Aradan zaman geçti. Milattan önce 1300'lerde Asurlular bu işi iyice ciddiye bindirdi. Koca bir kanun yazdılar. Tablette aynen şöyle diyor. Evli ve saygın kadınlar başını örtecek. Köleler ve fahişeler örtemez. Örten ceza alır. Düşünsene. Başörtüsü bir hak değil, bir ayrıcalık. Herkes örtsün değil, sakın ha sen örtme diyen bir sistem. Ve böylece başörtüsünün hikayesi pagan Mezopotamya'da sınıf farkının tam ortasında başlamış oldu. Bu gelenek orada kalmadı tabii. Tüccarlar, askerler, göçmenler derken batıya doğru taşındı. Önce Anadolu'ya uğradı, sonra Yunanistan'a geçti, en son Roma'ya vardı. Yunanlılar buna himation dedi. Evli kadın takardı, bekar kadın takmazdı. Adamın karısı olduğunu herkes bilsin diye. Hatta tanrıça Athena'nın heykellerinde bile baş kapalıdır. Ama dini bir sebeple değil, bilge ve iffetli desinler diye. Romalılar daha da ileri götürdü. Kadın dışarı çıkarken palla denen örtüyü takmak zorundaydı. Başını açan evli kadın mahkemede boşanma sebebi bile olabiliyordu. Rahibeler başını örterdi ama bu tanrı buyruğu değil, statü gereğiydi. Fark ettiysen hep aynı şey. Başörtüsü var. Ama dinden değil, gelenekten, toplum baskısından, sınıf ayrımından. Peki bu noktada şunu soralım. Madem bu gelenek bu kadar yaygındı, aynı topraklarda doğan üç büyük din acaba ne yaptı? Şimdi aynı coğrafyaya başka bir pencereden bakalım. Burası sadece Sümer'in, Asur'un, Roma'nın değil, aynı zamanda İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in toprakları. İbrahim milattan önce 2000 civarında Ur şehrinde doğdu. Tek Tanrı'ya inanıyordu. Musa milattan önce 1200'lerde Tevrat'ı getirdi. Orada kadının başının açılması hoş karşılanmadı. Zamanla bu özellikle evli kadınlar için dini bir kural oldu. İsa aynı topraklarda doğdu. Havarisi Pavlus Yunanistan'daki Korint şehrine şöyle yazdı. Kadın başını açarak dua ederse başını tıraş etmiş gibi olur. Şimdi durup bir düşünelim. Az önce ne demiştik? Asurlular başını açanı cezalandırırdı. Yunanlılar ayıplardı. Romalılar mahkemeye verirdi. Şimdi Pavlus da aynı kapıya çıkıyor. Başını açma, utanç olur. Bu cümleler size de tanıdık gelmedi mi? Bunlar tesadüf mü? Yoksa aynı coğrafyada yaşayan herkesin kafasında aynı kültürel kodlar mı vardı? İşte işin en can alıcı noktası tam burası. Ve sonra Muhammed geldi, Arabistan'da, aynı hattın güney ucunda. Kur'an kadının örtünmesini emretti. Ama bu sefer önemli bir fark vardı. Asurlular köle örtemez derken, İslam herkes örtsün dedi. Sınıf yok, ayrıcalık yok. Bu büyük bir kırılmaydı. Şimdi aynı olaya bakan iki farklı göz var. Birincisi diyor ki, başörtüsü zaten vardı. Paganlar başlattı, dinler bu geleneği alıp kutsadı ve devam ettirdi. Yani bu o coğrafyanın kültürü, din onu paketleyip dünyaya sundu. İkincisi diyor ki dur bakalım. O pagan medeniyetlerine de peygamber gelmişti. Onlar vahyi unutup çok tanrılı dine döndüler. Yani başörtüsü aslında oralara da vahiy ile gelmişti. Ama o toplumlar dini bozunca başörtüsünü de asıl anlamından koparıp sınıf ayrımına çevirdiler.
Daha sonra gelen peygamberler ise bu geleneği aslına döndürmek için tebliğ etti. Özellikle Muhammed, başörtüsünü sınıf farkı olmaksızın herkese yayarak en kapsamlı haliyle yeniden getirdi. Ama burada bir sorun var. Diyelim ki bu doğru. Her kavme peygamber geldi. Onlar da vahyi unutup pagan oldu. Peki o zaman şunu sormak gerekmez mi? Eğer gerçekten her kavme bir uyarıcı geldiyse, Çin'e de gelmiştir. Japonya'ya da gelmiştir. Hindistan'a da, Amerika kıtasına da. Peki buralarda neden başörtüsü yok? Çin'de 4000 yıllık tarih var. Konfüçyüs, Buda, Taoizm, hiçbirinde başörtüsü diye bir şey yok. Japon rahibeler bugün hala başı açık ibadet ediyor. Kızılderililer saçlarına tüy takıp gezmiş, başlarını örtmek akıllarından geçmemiş. İkinci görüşe göre buralara da peygamber geldi. Ama o peygamberlerin mesajı unutuldu, bozuldu. İyi de, başörtüsü unutulmadı ki Mezopotamya'da. Asurlular pagan oldu ama başörtüsü kaldı. Yunanlılar çok tanrılıydı ama başörtüsü kaldı. Romalılar Jüpiter'e tapıyordu ama başörtüsü kaldı. Peki Çin'de neden kalmadı? İşte burası her iki görüş içinde kritik bir nokta. Birinci görüş bu soruya şöyle cevap veriyor. Zaten mesele bu. Başörtüsü sadece Orta Doğu ve Akdeniz kültürüne aitti. O topraklarda doğdu, orada yayıldı. Çin ve Amerika bambaşka kültür havzalarıydı. Bu gelenek oralara hiç ait olmadı. Peygamberler de o kültür havzasında doğduğu için ister istemez o kültürün içinden konuştular. İkinci görüş ise şöyle cevap veriyor. Mezopotamya'da başörtüsü unutulmadı. Çünkü orası peygamberler zincirinin merkeziydi. İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed hep aynı hattı takip etti. Her seferinde mesaj tazelendi, gelenek canlı kaldı. Ama Çin ve Amerika bu zincirin tamamen dışındaydı. Onlara gelen peygamberlerin mesajı zamanla silinip gitti. Geriye hiçbir iz kalmadı. Gördünüz değil mi? Her cevap yeni bir soru doğuruyor. Ve işin sonunda aynı tarihe bakıp tamamen farklı sonuçlara varmak mümkün. Başörtüsü. 6000 yıl önce Mezopotamya'da başlayan, Antik Yunan ve Roma'da yayılan, üç büyük din tarafından sahiplenilip kutsallaştırılan ve bugün milyonlarca kadının hayatının parçası olan bir gelenek. Tarih bize aynı verileri veriyor. Ama o verilerden çıkan sonuç, hangi pencereden baktığınıza göre değişiyor. Hangisi doğru? Karar sizin. Yorumda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.